Herkese selamlar. Kameramanlık serimizin 4. bölümündeyiz. Bu bölümümüzde işlevsel planları işleyeceğiz. Daha önceki bölümlerde aslında ölçeklere yani planlara fiziksel olarak bakmıştık. Genel planlar, orta planlar, yakın planlar olarak bunları özetleyebiliriz. Ama bu içeriğimizde aslında planları işlevsel bir şekilde konuya alacağız ve bahsetmediğimiz bazı planlar var. Onları burada aslında sizlere göstereceğiz. Şu anda aslında anlattığım tüm konuları bu içeriğimizde birazcık daha toparlamış olacağız ve sizler için yine bir simülasyon hazırladık. Bu simülasyon üstüne de çekimler yaparak aslında anlatımlar yapacağız sizlere. Çekimlerimize başlamadan önce bahsetmem gereken birkaç konu var. Bunu da kameramanlığın temeli olarak yine baz alabiliriz. İlk olarak bahsetmek istediğim şey aslında kurguyu da ilgilendiriyor. Ama sizin de çekim tarafına yanlış yaptığınız zaman kurgunun da aslında elini ayağını bağlamış oluyorsunuz. Bunlardan birisi kurgu tarafına gönderdiğimizde aslında arka arkaya yakın ölçeklerde kat atılmaması yani geçiş yapılmaması gerekiyor. Bunu şu şekilde özetleyelim. Bel plan bir görüntümüz var. Devamında göğüs plan bir görüntüye kat atıyoruz. Bu aslında sıçrama etkisi yaratabilir seyircinin aklında. Ölçekler çok yakın olduğu için bir anda sekme gibi olacaktır. Seyircinin kafasında da bu sıçrama olarak ya da bir takılma olarak yansıyabilir. Bunları biz neden yapmıyoruz? Çünkü çok yakın ölçekler ve birbirine bağlandığı zaman sıçrama etkisi yaratıyor. En az 2 ölçek aslında fark olması gerekiyor. Yani şu şekilde söyleyelim. Boy plan bir görüntümüz var. Boy plandan göğüs plana kat atabiliriz ya da boy plandan bel plana da atabiliriz. Çünkü arada bir diz planımız var. Bu sefer ne oluyor aslında? Aradaki attığımız kat farkı yani fiziksel olarak aslında ölçekli oluyor. Ama diğer türlü çok yakın olduğu için bir anda sıçrama etkisi oluyor. Aslında biz bu sıçrama etkisini yok etmek için 2 ölçek farkını kullanarak aslında daha akıcı görüntüler ortaya çıkartabiliyoruz. Bunu aslında kameramanlık kısmında genelde anlatılmaz. Yani görüntü yönetmenliği kısmında birazcık daha anlatılır. Ama bunu yine bilmenizde fayda var. Çünkü bir kameraman olarak çekim yaptığınız zaman eğer kurgu tarafına bu şekilde yakın planlar yani yakın ölçekler çekerseniz kurgunun da aslında elini ayağını bağlamış olursunuz. Çünkü kurgucu bunu mecbur bir şekilde birbirine bağlayacak. Bu sefer sıçramalar oluşabilir. Bunların oluşmaması içinse dediğim gibi 2 ölçek farkını aslında dikkat ederek bu akıcılığı da oluşturmuş oluyoruz. İkinci anlatacağım konu ise aks kuralı. Bunu zaten mutlaka duymuşsunuzdur. Özellikle video tarafına girişte bunları anlatıyorlar. Ben ilk başta bunu anlatmadım çünkü birazcık da aslında işin mantığını anlamanızı istedim. Çünkü hiçbir şey bilmeden aks kuralını aslında bildiğinizde hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama şu an en azından video tarafında biraz bilgilere hakimsiniz. Planlara, ölçeklere hakimsiniz. Bu noktada daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Onun için de şu an anlatmayı tercih ettim. Şimdi aks kuralı şöyle bir şeydir. Bizim aslında aks kuralındaki tercihimiz şu oluyor. Seyirci sahneyi nereden görmesi gerekiyor? Biz aslında buna karar veriyoruz aks kuralını yaparak ve burada seyirciye bir yön bilgisi veriyoruz. Bu zaten genelde ikili sahnelerde bu kompozisyon tarafında anlatmıştık ikili kadraj olarak. İkili kadrajda genelde konuşma planlarında daha çok tercih edilen bir kuraldır aks kuralı. Ve burada şöyle düşünelim. İki karakterimiz karşılıklı konuşuyor. Ve biz burada bir çizgi çekiyoruz ve çizginin belli bir bölümünden çekim yapmaya başlıyoruz. Yani karakterimiz oturuyor. Biz buradan bir çizgi çektik. Artık karakterlerin sol tarafından çekim yaptığımızı düşünelim. Yani çizgimiz artık sol tarafından çekim yapıyoruz. Ama bir anda sağ tarafından çekim yapmaya başlarsak aslında orada aks kırılmış oluyor. Yani aksın yönü değişiyor ve seyircinin aslında orada yön bilgisi de değişmiş oluyor. Bu da aslında yanlış bir kullanım oluyor. Neden? Bunu da açıklayalım. Şimdi burada seyircimiz her zaman sol taraftan baktığını düşünelim ve artık seyircinin bir yön bilgisi olmaya başladı. Karakterlerin baktığı açılar belirmeye başladı. Yani aslında aksın belli bir noktasından sahneyi yürütüyoruz. Hep yani sol tarafından yürütüyoruz ama bir anda sağ tarafa geçtiğimiz zaman karakterin bakışı değişecektir. Onun için de sahnenin yön bilgisini korumak için biz bu aks kuralını uyguluyoruz. Bu önemli kurallardan birisidir. Çünkü seyirciye bu yön bilgisini verebilmek için en önemli kurallardan birisidir. Ama burada biz aksı sürekli atlarsak bu sefer seyircinin kafası çok karışır ve sürekli aslında farklı noktalara bakmaya başlar ve karakterin de konumlandırması da yanlış olur. Karakter bir noktada sol tarafa bakar, aksın diğer tarafına geçtiğimiz zaman da sağ taraftan bakmaya başlar. Bu sefer de kafa karışıklıkları oluşabilir. Tabi aklınızda şu da canlanacaktır. Aks atlanmıyor mu? Aks tabii ki de atlanıyor. Ama aks atlamak için bilinçli bir şekilde atlamanız lazım. Önce bir aks kuralını bilmek lazım. Sonra aksı neden atlayacağınızı belirleyip ona göre atlamanız gerekiyor. Bu da yine aslında görüntü yönetmenliği kısmında sizlere anlatacağımız şeyler ama şu an çok kısa bahsetmek istiyorum. Mutlaka yani atlamak isteyen arkadaşlar olacaktır. Yani çünkü bir kural varsa mutlaka yıkmak isteyen arkadaşlar da her zaman ortaya çıkar. Peki nasıl atlayabiliriz? Birkaç aslında tüyo vereyim sizlere. En kolay atlama yöntemlerinden birisi kamera hareketiyle atlamaktır. Bunu kamera hareketleri kısmında zaten göreceğiz, kamera hareketlerini vesaire. Ama şu an bahsetmek gerekirse kamera hareketiyle nasıl atlayabiliriz? Demiştik ki bir çizgi çektik. Biz kameramızı çizginin solundan sağ tarafına
tarafına doğru kamera hareketiyle hiç kesme yapmadan hareket yaparsak bu sefer doğal bir şekilde aslında aksın solundan sağ tarafına geçmiş oluyoruz ve seyirci artık diyor ki benim yönüm sol taraftan sağ tarafa geçti ve bu aslında doğal bir aks atlama oluyor. Çünkü artık seyirciye bunu siz göstermiş oluyorsunuz. Yani bir anda kesme ile aslında bunu göstermiyorsunuz. Bu da aslında doğal olarak bir aks atlama yöntemlerinden birisi. Yani en kolay aksın atlanacağı yöntemlerden birisidir. İkincisi ise normal aslında az önceki yaptığımız yanlış atlama şeklinde yapıyorlar. Bunun ama bir psikolojik tarafı var. Bu nedir? Şimdi şu şekilde özetleyelim bunu. Bir polisimiz var. Dedektif olarak düşünelim. Karşısında da sorguya çektiği bir tane suçlu var. Bunlar ikili karşılıklı konuşuyorlar. Biz hep aksın sol tarafından sahneyi görüyoruz. Yani karşılıklı hep sol taraftan çekimlerimizi yapıyoruz. Sonra bir anda bizim dedektifimiz olayı çözüyor ve bir anda aksımız sol taraftan sağ tarafa atlıyor. Burada aslında seyirci neyi anlıyor? Evet, bir değişiklik oldu ve burada aslında bizim karakterimizin yani dedektifimizin suçu çözdüğünü burada aslında sert bir geçişle seyirciyi aslında uyandırma yaparak gösteriyoruz. Yani aslında psikolojik olarak gösteriyoruz. Burada bir oyun yapıyoruz. Ama bunu biz bilinçli bir şekilde yaptığımız için seyircinin kafasında da bilinçli bir şekilde karışıklık oluşturmak istediğimiz için aslında bunun karşılığı oluyor. Ama bu şekilde bir karşılığı olmadan atlama yaptığımız zaman aslında yanlış bir atlama olmuş oluyor. Yani aks kuralını aslında bu şekilde kısaca özetleyebiliriz. Dediğim gibi zaten görüntü yönetmenliği kısmında bunları zaten size uzun uzun anlatacağız. Hem ölçek kısmında bahsettiğimiz konuyu hem de aks kuralını. Ama bu içerimizde neler yapacağız? Biraz bunlardan da bahsedelim. Şimdi sizler için bir simülasyon hazırladık ve bu simülasyon üzerinde uygulamalar yapacağız. Bir sahnemiz var. Bu sahne üstünde aslında işlevsel planları göstereceğiz sizlere. Aynı aslında ölçekler kısmında yaptığımız gibi. Burada bir tane planımız var. Burada birazcık da sinematik bir ışık kurmaya çalıştık ve gördüğünüz gibi arkadan sürekli şimşek çakıyormuş gibi bir efektimiz var. Bunun aslında sahneye birazcık da aksiyon katmak için yaptık. Yani hep böyle sabit göstermek yerine birazcık da sahneye aksiyon katmış olduk bu şekilde. Karakterimiz sabit olacak ama burada tabii ufak bir oyun da yapacağız. O oyunda sizlere ben anlatacağım ama işlevsel planlar kısmında anlatacağım. Şimdi planları nasıl özetlemiştik? Genel planlar, orta planlar ve yakın planlar demiştik. Bir de bu planların işlevsel kısımları var. Yani amaçları var. Aynı kompozisyon kısmında aslında kompozisyonun içerisine ne yerleştirdiğimiz gibi burada bazı planların da işlevsel görevleri var. Bunlardan bahsedeceğiz. Ve burada planlar nasıl birbirine bağlanıyor bunu da göstereceğiz sizlere. Yani en son bu sahneyi izlediğiniz zaman aslında birbirlerine nasıl bağlandıklarını görmüş olacaksınız. Şimdi ilk olarak tanıtıcı plan, yani işlevsel planlarımızın ilk konusu tanıtıcı planlardır. Biz bu tanıtıcı planları neyde bahsetmiştik aslında? Uzak genel plan ve genel plan demiştik. Bunlar genelde sahnemizi kuran, filmin açılışını yaptığımız sahneler demiştik. Biz de burada sahnemizi açabilmek için yani tanıtıcı olarak kullanabilmek için genel plan kullanacağız. Peki bu genel planda neler gösteriyoruz? Gördüğünüz gibi şu an aslında genel bir planımız var. Biz geniş açı kullandık ve hep uygulamalarımız zaten APS-C sensörlü bir kamerayla ve takkez bir lensle göstereceğiz demiştik. Burada APS-C sensörlü bir kameramız var. Üstünde 16-55 mm lensimiz var. Ve lensimiz şu anda 16 mm'de. En geniş milimetre aralığındayız. Ve diyaframımız 2.8'de 25 kare çekiyoruz ve 1/50 enstantanede çekiyoruz. Aslında ilk konuda anlattığımız şeyleri burada aynı zamanda sizlere uyguluyoruz. Ve Kelvin'imiz de sabit, yani beyaz dengemizi de sabitledik burada. Histogramımızda iyi bir şekilde pozlamaya aldığımızı bizlere gösteriyor. Bu tanıtıcı planlar aynı zamanda sahnemizin ana planlarıdır. Onun için de iyi kurgulamamız gerekiyor bu ana planları. Yani her şeyi iyi göstermemiz gerekiyor. Şimdi burada yapmamız gereken şeylerden birisi sahnede yer alan her şeyi göstermemiz gerekiyor. Yani şöyle düşünelim. Şimdi ışık nereden geliyor? Yani nasıl bir ortamda gerçekleştiğini gösterebilmemiz için ışığın nereden geldiğini de göstermemiz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi penceremizi gösteriyoruz. Sonra bir tane karakterimiz var. Karakterimizi gösteriyoruz. Oturduğu sandalyeyi, masayı, işte etrafta mesela karakterimizin sol tarafına bir ışık geliyor. Mesela suratına aydınlanıyor yani. Bu ışığın nereden geldiğini de gösteriyoruz burada. Gördüğünüz gibi sol tarafta gece lambaları var. Yan tarafında da bir mum var. Bunların hepsini aslında sahnede gösteriyoruz. Ve bu şekilde aslında seyirci kafasında neyi kurmaya başlıyor? Sahnenin ışığının aslında gerçekçiliğini kurmaya başlıyor. Bunu zaten biz ışık konularında detaylı bir şekilde anlatacağız. Bu aynı zamanda ışığın aslında motivasyonu da oluyor. Işığın nereden geldiğini gösterirseniz aslında bu ışığın motivasyonu olur ve seyirci ışığa inanmaya başlar. Arka tarafta gördüğünüz gibi bir tane de gece lambamız var ve bir tane de koltuğumuz var. Bunların hepsini aslında aynı sahne, aynı planın içerisinde gösteriyoruz ve aslında ana sahnemizi kurmuş oluyoruz. Peki bir de ana sahnemizi tamam kuruyoruz ama ana planımızı kuruyoruz
Ama burada dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi nedir? Bunu ben en başta aslında sizlere anlatmıştım çekim ölçeklerinde. Bu ana planı çekerken yapmamız gereken şeylerden birisi de aksiyonun tamamını burada kayıt altına almamız gerekiyor. Çünkü aslında adı üstünde ana plan. Yani bu ana plan üstüne aslında her şeyi biz kurguluyoruz. Şimdi burada ben bir yönlendirme yapacağım ve aslında ana planımızı oluşturacağız. Yakın ölçeklerini de ona göre çekeceğiz. Diğer işlevsel planları da ona göre göstereceğim ben sizlere. Şimdi burada bir de aksiyonumuz var. Çok ufak bir aksiyon yapacağız burada. Şimdi karakterimiz kitap okuyor. Sonra sizlere tepki planı gösterebilmem için karakterin cama doğru bakması gerekiyor. Sonra tekrar kitaba doğru bakacak. En sonunda da kitabını kapatıp masanın üstüne koyup buradan sahneden çıkacak. Bunları ben sizlere aynı zamanda işlevsel planlar kısmında anlatacağım. Yani diğer planlarda da anlatacağım. Şimdi amacımız aslında tanıtıcı planı kurabilmek. Yani işlevsel planların ilki tanıtıcı plan demiştik. Seyircimiz için tanıtıcı planı kuruyoruz. Şimdi zaten kameramız kayıtta. Buradan ben aynı zamanda gözlemliyorum. Burada karakterimiz net bir şekilde ve konumlandırması da doğru bir şekilde yaptık. Dediğim gibi her şeyi zaten burada sizlere gösterdik. Yani biz sahneyi bu planla açtığımız zaman seyirci aslında her şeyi burada görmüş olacak ve sahneye inandırıcı olacak. Bir de yanlış bir ana plan kurulumundan da bahsedeyim. Şu an ekrana gelen görüntüde gördüğünüz gibi aslında bu da bir genel plan olabilir. Hani ölçek olarak evet genel bir plan ama sahneyi kurma açısından yanlış olabilir. Neden? Çünkü şu anki gördüğünüz görüntüde mesela pencereyi görmüyorsunuz. Bu da aslında ışığın nereden geldiğini bize göstermiyor. Bu sefer seyirci ışığa inanmayabilir. Dışarıdan gelen şimşek çakma efektine inanmayabilir. Biz aslında buradaki inandırıcılığı kurmak için de bu tarz bir ana sahne kurulumu yapıyoruz. Ana plan kurulumu yapıyoruz. Tabii aslında bu yönetmenden yönetmene tercih edilebilecek bir şey. Yani burada yönetmen isterse bunu göstermeyebilir. Ama daha inandırıcı planlar, daha inandırıcı sahneler kurmak istiyorsak bu şekilde bir gösterim yaptığımız zaman aslında seyirci direkt sahneye inanacaktır. Işığın geldiği noktaları, işte dışarıdan gelen bu şimşek çakma olayını bir de biz ses efekti koyduğumuz zaman zaten seyirci otomatikman olaya inanacaktır. Şimdi biz kendi sahnemizi çekelim. Şimdi dediğim gibi burada kayıttayız. Ayarlarımızı doğru bir şekilde yaptık ve burada siz de aynı zamanda gözlemleyebiliyorsunuz görüntüyü. Bu aşamada artık aslında tanıtıcı planımız oldu. Çünkü biz artık sahnemizdeki her şeyi hem tanıtmış olduk hem de aksiyonumuzu da göstermiş olduk. Ve burada artık seyirci bu planı izlediği zaman, bu arada tek başına bile bunu verebilirsiniz. Ama sahne olabilmesi için ve inandırıcı olabilmesi için detayları da çekmemiz gerekiyor. Bir de bir tane tanıtıcı plan olmasına gerek yok. Bunun bir de başka bir açısını da kurabilirsiniz. İkisi arasında genel planda geçiş yapabilirsiniz. Bu aslında sahneyi nasıl kurgulayacağınızla alakalı bir şeydir. Ben şu an bir tane tanıtıcı plan üstünden sizlere anlatacağım ki kafanız karışmasın. İkinci işlevsel planımız ayrıntı plan. Ayrıntı plan sadece yakın çekim değildir. Burada aslında bizim verdiğimiz bir ayrıntı vardır ve onu seyirciye göstermek istiyoruzdur. Aslında işlevselliği burada ortaya çıkıyor. Şimdi burada tabii ki gördüğünüz gibi bir yakın plan çekiyoruz ama her çektiğimiz detay plan ayrıntı plan olmuyor. Bu sahnemizin içerisindeki önemli bir detayı vurgulamak istediğimiz zaman aslında işlevsel olarak kullandığımız planlardan birisidir. Şimdi burada sahnemizde tabii ki önemli detaylarımız var mı? Ana planımıza baktığımız zaman sadece kitap üstünden birazcık daha ilerliyoruz bildiğiniz gibi. Bizim de burada ayrıntı planı kuracağımız yer aslında kitap üzerinde olacak. Şu anda gördüğünüz gibi karakterimizin okuduğu kitabı görüyoruz. Ama burada ayrıntı kısmı nerede ortaya çıkacak? Kitabı kapattığımız zaman ortaya çıkacak. Ve orada belki filmin içerisinde bu kitabın bir yer aldığı nokta vardır. Aslında buradaki ayrıntıyı bu şekilde vermiş olacağız. Tabii sahnenizde belki farklı ayrıntılar varsa bunları da verebilirsiniz. Sizin sahnenizde belki bir saatin yani zamanın bir anlamı vardır. Ayrıntıyı oradan verebilirsiniz. Ve işlevsellik boyutu da burada ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi biz kaydımızı akıtalım. Şu an zaten kayıttayız bu arada. Ve gördüğünüz gibi kompozisyon konularını da anlatmıştık. Karakterimizi burada hafif flu bir şekilde ekranın sağ tarafına yerleştirdik. Merkezimizde de şu an kitabımız var. Yani hem karakterimizi görüyoruz hem de kitabı görüyoruz. Burada aslında kompozisyonla da bir birleştirme yapıyoruz. Kitabı tabii ki tekli de gösterebilirdim. Bu da tabii ki ekstradan yapılabilecek şeylerden birisidir. Ama şu anda ben karakterle beraber görmek istediğim için gördüğünüz gibi hem karakterimizi sağ tarafta flu bir şekilde ve kitabı da net bir şekilde görüyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey yapacağım. Buradaki planı birazcık akıtacağım ki kurgu tarafında eşlemesi kolay olsun. İşte
ben az önceki tepkiyi yine burada da alacağım. Çünkü karakterimizin kafası hafif bir şekilde gözüküyor. En azından burada kitaba bağladığım zaman belki kafa hareketiyle bağlamak isteyebilirim. Belki hiç kullanmayacağım. Sadece sahnenin kapanış kısmında kullanacağım kitabı. Yine buradan da alınabilir. Şimdi sahnemizi birazcık akıtalım. Aynı zamanda kitaba şimşek vurduğunu da görüyoruz burada. Gördüğünüz gibi parça parça vuruyor. Şimdi bir cama bir tepki verelim. Kitaba dönelim. Gördüğünüz gibi en azından burada bir tepkisini de ufak da olsa görmüş olduk. Buradan belki kitaba bağlayabiliriz görüntüyü. Şimdi kitabı kapatalım. Ve çıkalım. Tamam. Zaten artık burada kadrajımızdan aslında modelimiz çıkmış oldu. Aslında kitapta bir ayrıntı var demiştik. Kitabın kapağında işte insan neyle yaşar yazıyor. Burada belki bizim filmimizin ana teması budur ve buradaki kitap da aslında artık bir ayrıntı kazanmıştır. Biz de aslında bu planda göstermiş olduk. Yani planımıza bir işlevsellik kattık. Bu işlevsel planın ismine de biz ayrıntı plan diyoruz. Burada zaten hareketleri de ben uzun bir şekilde aldım. Bağlamaları da aslında burada rahat bir şekilde yapabiliriz ölçek olarak. Yani genel plandan ben burada tepkisinden sonra kitaba da dönebilirsem aslında hareketle de dönmüş olurum. Yani kafa hareketiyle burada gördüğüm için modelimi de burada kitaba tekrar dönebiliyorum. Ayrıntı planımı kullanmak istersem kullanabilirim veya sadece kitabı kapatıp kapağını gösterdiğim yerde belki kullanabilirim. Bu tamamıyla tercih kısmına kalıyor. Ama uzun bir şekilde kayıt aldığım için aslında kurgu tarafında bunu kurgu operatörü istediği yerden kesip biçerek aslında kullanabilir. Bir başka işlevsel planımız ara plan. Peki bu ara plan nedir? Bu ara plandaki amacımız aslında karakterden kopup biraz da sahnenin içerisine dolaşmaktır. Ve burada birazcık da anlam yaratmaktır. Belki atmosfer kurmaktır. Buradaki karakterin duygu değişimini belki verebilmektir ya da zaman değişimini verebilmektir. Bu ara planda aslında biz de şu an penceremizi çekiyoruz. Peki bunun amacı ne? Bunu da anlatacağım. Şimdi ara plan olarak burada bizim yaptığımız gibi bir çekim de yapabiliriz. Daha yakın ölçeklerde kullanabiliriz. Belki işte tülün dışarıdan gelen rüzgarını çekebiliriz. Burada dışarıdan belki cama vuran damlaları çekebiliriz. Tabii biz burada bir stüdyo ortamı olduğu için bunları gösteremiyoruz. Ama bu şekilde bir ara plan çekimi yapıyoruz. Belki masada duran çay vardır örnek veriyorum. Çayın belki bittiğini gösterebiliriz ya da çayın yarım kaldığını gösterebiliriz. Aslında bunların hepsi aslında sahneye biraz da nefes aldırabilecek şeyler. Ve aynı zamanda bizim buradaki yaptığımız çekim gibi bir çekim yaptığımızda ne yapıyoruz? Karakterimizden biraz daha kopup buradaki atmosferi yaşamaya başlıyoruz. Bunlar hem kurgu tarafında nefes aldırır hem de inandırıcılığı daha çok arttırabilir. Bizim bu planımızı şu şekilde kullanabiliriz sahnemizde. Karakterimiz kitabı okurken 5. sayfadaydı. Sonra biz artık karakterimizden kopup buradaki ara planımızı gösterdik. Bir 5 saniye bu planda kaldık. Sonra tekrar karakteri kitap okurken görüyoruz ve belki kitabın 100. sayfasına gelmiş ve aslında ne olduk? Bir zaman atlaması için bu ara planı kullandık. Bu tarz ara planlar hem sahnenize nefes aldırabilir hem de atmosferi daha rahat bir şekilde vermenizi sağlar. Yani aslında sahnemize biraz da atmosfer katmak için bu tarz ara planlar kullanıyoruz. Aynı aslında ayrıntı plan gibi mi? Değil, çünkü ayrıntı planda ufak detayları veriyoruz. Anlam taşıyan detayları veriyoruz. Burada ise birazcık da işe boyut kazandırmak için, kurguyu rahatlatmak için aslında planlar çekiyoruz. Bunu da bilmekte fayda var. Şu anki gördüğümüz planımız ara planda. Burada yine kaydımız zaten akıyor. Bir de sahnenin belki sonunda kullanmak isteyebiliriz bunu. Peki nasıl kullanacağız? Şimdi karakterimiz kalkıp camın önünden geçecek. Yapalım. Evet, şu an biraz karakterimize dahil ettik ve karakterimiz camın önünden geçip gitti. Belki biz sahnenin sonunda bu planı kullanacağız ve dışarıdan gelen aslında gök gürültüsü, yağmur sesiyle belki sahneyi burada kapatacağız. Ara planı yine burada da kullanabiliriz. Sıradaki işlevsel planımız ise tepki plan. Tepki planın aslında amacı nedir? Sahnede bir karakterimiz varsa verdiği tepkiyi aslında kayıt altına alıyoruz. Bunu çoğu zaman bu sektöre yeni başlayan kişiler aslında eksik yapıyorlar. Örnek veriyorum, bir kısa filmi çekiliyorsa oradaki tepkiyi çekmiyorlar ve bu sefer sahnenin inandırıcılığı olmuyor. Onun için aslında bu işlevsel planlar arasında en önemli planlardan birisi de tepki planıdır. Bizim sahnemizin içerisinde aslında karakterimizin cama doğru verdiği bir tepki vardı. Burada camdan bir ses gelmiş olabilir, dışarıdaki belki gök gürültüsüne bakıyor olabilir. Bu bir tepkidir ve bizim bu tepkiyi aslında kayıt altına almamız gerekiyor. Şimdi bizim kendi sahnemizin içerisinde yer alan tepki planımızı çekelim. Şimdi zaten karakterimiz kitap okuyordu. Bunu birazcık daha ben es vereceğim ki başlangıçta kurgu tarafında eşlemesi kolay olsun. Yani devamına koyduğumuz zaman direkt tepkiyle değil, başına birazcık da es vererek ve son tarafını da es vererek vermekte fayda var. Şimdi birazcık akıtalım. Kitabımızı okuyalım. Şimdi tepkiyi verelim. Tekrar dönelim. Buradaki aslında tepkimizde neyi görmüş olduk? Evet, dışarıda bir ses çıktı ama
Karakterimiz bunu umursamadı ve kitabını okumaya devam etti. Yani o da aslında kitabında. Biz bu tepkide aslında bunu vermiş olduk. Tabii daha farklı tepkiler olabilir sizin sahnenizde ama bu tarz tepkileri kayıt altına almak sahnenizi daha inandırıcı bir hale getirebilir. Bir de bundan sonraki işlevsel planımızda bağlantılı plan. Bağlantı plandaki amacımız da şudur aslında, bir plan ile bağlantı kurabilmektir. Bunu da aslında şu şekilde yapıyoruz. Az önceki aslında tepki planımızla çok benzerler ama burada aslında bir bağlantı oluşturuyoruz. Bunu da şu şekilde oluşturuyoruz. Karakterimiz az önce cama doğru baktı. Biz devamında camı gösterdiğimizde artık bu bir bağlantılı plan haline gelmiş oluyor. İki plan arasında bağlantı kurmak için biz bu bağlantı planları kuruyoruz. Bunlar aslında çok önemli planlardır. Çünkü sahnenin aksiyonu için çok önemlidir. Ama bağlantılı plan olması için de dediğimiz gibi bir aksiyon ve aksiyonu göstermemiz gerekiyor. Buradaki gibi karakterimiz cama baktıktan sonra camı göstermemiz lazım. Aynı kompozisyonda POV'de nasıl bahsetmiştik karakterimizin bakış açısı olarak. Burada aslında karakterimizin bakış açısını bağlantı plan olarak gösteriyoruz. Şimdi tepki planı ben tekrar kayıt altına alacağım ve sonrasında da camımızı göstereceğiz ve burada aslında bağlantılı planını göstermiş olacağız sizlere. Evet, şimdi cama baktık. Şimdi biz bunun devamında tam baktığı esnada camı koyuyoruz. Sonra tekrar kitabına döndü ve burada aslında biz de bir bağlantı yaratmış olduk ve bağlantı planı bu şekilde sizlere gösterdik. Bir sonraki işlevsel planımız geçiş plan. Bunu kurgudaki gibi geçiş efektleri gibi düşünmeyin. Bu geçiş planları aslında belki sahneyi kapatacağınız zaman ya da diğer sahneye geçiş yapacağınız zaman kullandığınız planlardır. Bunlar çok çeşitli olabilir. Bizim sahnemiz üzerinden ben birazcık örneklemeler yapacağım. Şimdi bu geçiş plan ekstra çektiğimiz bir şey de olabilir ya da önceden çektiğimiz bir detay planla da bağlayabiliriz. Buna da aslında geçiş planı deriz. Aslında çekim senaryosunda yazılır. İşte bu geçiş planı olarak kullanılacak diye ve özellikle çekilebilir. Ya da belki kurgu aşamasında çektiğiniz detay planlar üstünden bunu değerlendirebilirsiniz. Biz şu anki sahnemizde geçiş planı olarak ben 2 tane sizlere bahsedeceğim. İlki sert geçiş yapmak istediğimiz yerlerde kullanabileceğimiz geçiş plan. Şu an bizim sahnemizde belli bir aksiyonumuz var ve bu aksiyonda da karakterimiz kitabı kapatıyor. Bunu aynı şekilde sahnenin kapanışı ve diğer sahneye geçiş olarak kullanabiliriz. Burada ne yaparız? Karakterimiz kitabı bir anda kapatır ve diğer sahneye sert bir geçiş yaparız ve şu şekilde de yapabiliriz bunu. Karakterimiz kitabı kapattı. Diğer sahnede de bir anda kapı açıldı ve ne oldu aslında? Sert bir geçiş oldu. Bizim çektiğimiz filmde zaten biz bu tarz bir geçiş yapmıştık. Karakterimiz evin dışına çıkıyordu. Arabaya binip kapıyı kapattığı anda kapısı açılıyordu ve diğer karakterimiz arabaya biniyordu ve burada aslında bir anda sert bir geçiş oluyordu. Burada da aynı yolu izleyebiliriz. Bunu ama tabii ki sert bir geçiş yapmak istediğimiz zaman kullanabiliriz. Belki bir anda sahneyi kapatmak istiyoruz. Yine bu kitabı kapatma kısmını koyabiliriz. Çünkü sert bir hareket olduğu için geçişe çok uygundur. Veya başka nasıl yapılabilir? Burada karakterimiz sahnenin sonunda ne yapıyordu? Sahneden çıkış yapıyordu. Bu da geçiş planı olarak kullanabilir. Ana sahneden kullanırız. Yani ana planımızdan, genel planımızdan kullanırız. Karakterimiz sahneden çıktığı anda bir fade out'la belki filmi direkt bitirebiliriz. Ya da diğer sahneye geçiş de yapabiliriz. Çünkü artık sahne bitmiştir. Karakterimiz sahneden çıkmıştır. Aslında bunların ikisi de geçiş plandır. Bunlar çeşitlenebilir. Az önceki çektiğimiz aslında ara plandaki gibi karakterimiz camın önünden geçtikten sonra camı göstermeye devam ederiz. Yağmur akar, ondan sonra diğer görüntüye geçmiş oluruz. Yine yumuşak bir geçiş yapmış oluruz. Yani bu geçiş planları aslında çok çeşitlendirilebilir. Yani sizin sahnenizin içerisinde kullanabileceğiniz geçiş planını keşfetmeniz lazım. Ve dediğim gibi buna kurgu kısmında da karar verebilirsiniz. Ama başta karar vermekte fayda var. Birkaç farklı şekilde eğer geçiş planları çekerseniz yapacağınız kurgunun aslında şeklini değiştirebilirsiniz. Belki bir çapraz kurgu yapmak istiyorsunuz. Az önce dediğimiz sert geçişi mesela orada kullanabilirsiniz. Ya da yumuşak, daha sakin bir geçiş yapmak istiyorsunuz. Sahneden karakterin çıktığı kısmı kullanırsınız ve daha yumuşak bir geçiş yapabilirsiniz. Yani bunların çeşitlendirebilirsiniz. Bu bahsettiğimiz geçiş planı da yine işlevsel planlarımızdan birisi. Bir de bunu yine çekim olarak da sizlere göstereyim. Ben burada farklı bir açı kurdum. Bunun bir başka versiyonları da olabilir. Az önce üstten bir açı çekmiştik kitabı. Oradaki kapanışından da bunu kullanabiliriz yine aynı şekilde. Ama sırf bunu geçiş olarak kullanmak istiyorsanız karakterinizle kitabı daha sert bir şekilde de kapattırabilirsiniz. Ben mesela şu an o şekilde yapacağım. Şu an zaten kaydımız akıyor. Siz de görüyorsunuz. Baştan birazcık boşluk veriyorum planımıza. Evet, şimdi kitabımızı okuyalım. Bir anda kitabımızı kapatalım. Gördüğünüz gibi aslında sert bir hareket oldu. Burada mesela devamını çekmedim. Devamını çekebilirim. Bu arada devamını çekmekte her zaman fayda var. Yani her çekeceğiniz planda devamını çekin ki kurgu kısmını daha rahat bir şekilde birleştirin. Belki
kurgucu hani akıcılığı daha iyi koruyabilmek için kitabın kapanmasını buradan kapatıp hafif bir dönme hareketini buradan verip ana planınıza dönebilir. Yani bunu unutmayın. Bu da gösterdiğimizde aslında bir geçiş plandı. Artık işlevsel planlarımızda son planlara doğru gelmeye başladık. Bir de ek planlarımız var. Bu ek planların amacı aslında kurgu tarafında elimize daha fazla görüntü olmasını sağlıyor. Ve aynı zamanda planladığımızın haricinde bu ek planları da çekime dahil ettiğimiz zaman belki bir kaçamak yapmak isteyeceğiz sahnede, bu ek planları kullanabiliriz. Bu ek planlar bu arada çok çeşitlidir, yani istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Aynı sahnenin farklı versiyonlarını da çekebilirsiniz bu arada. Kapanışın farklı versiyonu olabilir, açılışın farklı versiyonu olabilir, kitabın farklı kapanışları olabilir. Bunları aslında ek plan olarak çektiğiniz zaman kurgu tarafında aslında size karar verme imkanı da sağlıyor. Tabii bir senaryo aşamasında belli bir karar veriliyor ama belki akışa göre yönetmen bazı şeyleri değiştirmek isteyebilir. Orada görüntü yönetmeni inisiyatif alır ve ek planlar çekebilir ya da yönetmen inisiyatif alır. Der ki şu planı ek olarak çekelim diyebilir. Bunlar aslında kurgu tarafını her zaman rahatlatabilecek şeylerdir. Bizim sahnemizin içerisinde de ek plan olarak çekebileceğimiz şeyler var. Yani detay planlar çekebiliriz. Belki bir lambanın yakını olabilir, mumun yakını olabilir, arkada duran tekli bercenin yakını bile olabilir. Bunları ek plan olarak atabiliriz. Ama tabii ki bunların hepsinin bir anlamı olması gerekiyor sahne içerisinde. Bunu zaten ilerleyen konularda sizlere anlatacağız. Ama şu anki kısımda hani kafanız çok karışmaması için ek planlar kafanızda bu şekilde yer alabilir. Dediğimiz gibi eğer kurgu tarafına fazladan görüntü göndermek istiyorsak veya inisiyatif almak istiyorsak bazı noktalarda bu şekilde ek planlar çekebiliriz. Yani bu ek plan karakterimizin yakın böyle sayfa değiştirmesi bile olabilir. Yani bu da bir ek plandır. Şu anki gördüğünüz görüntülerin aslında hepsi mesela sabit olarak çektik biz. Ama arka arkaya koyduğumuz zaman bir aslında akıcılık oluşturuyor. Bu da aslında ölçekleri doğru kullanarak oluyor. Bir de son işlevsel planımıza bakalım. Sıra geldi son işlevsel planımıza. Aslında bizim çektiğimiz sahneyi komple bitirmiş olduk çekimlerini. Son işlevsel çekim açımız açı ve karşı açı. Bunu zaten genelde diyalog sahnelerinde çok görürsünüz ve iki karakterin olduğu sahnelerde açı karşı açı yapılır. Buradaki aslında mantık tamamıyla bir açımız var, bir de karşı açımız var. Yani şu an gördüğünüz gibi biz ikili bir şekilde gözüküyoruz sahnede ve şu anda ikimizin de tekli bir kamerası var. Tabii bunu akışında bu şekilde de çekilebilir ya da tek kamerayla tek tek de çekebilirsiniz. Böyle 3 kamera şeklinde çekmek maliyetli olduğu için genelde tercih edilmez. Tek tek çekilir genelde planlar. Ama şu an biz 3 kamerayı aynı anda çekiyoruz. Onun içinde bir tanesini tekli kamerayı bana göre yaptık. Burada aslında bizim kompozisyonda bahsettiğimiz temiz tekliği görüyoruz. Diğerinde ise kirli tekliği görüyoruz. Burada benim parçam var. Diğer kadrajda da karakterin parçası olabilirdi ama bu sefer kameralar birbirlerini göreceği için biz bu şekilde bir tercih yaptık. Bir de ben konuşma yapacağım için bu kamerayı tekli bir şekilde yaptık. Şimdi peki açı karşı açının amacı nedir burada? Yani bir işlevselliği var ki biz bu planlarda anlatıyoruz. Buradaki işlevselliği aslında konuşma esnasında hem konuşmacıyı alabilmek, hem karşı tarafta karşılıklı kurulduğu için karşı tarafın tepkisini alabilmek, hem de aslında diyaloğu temiz bir şekilde karşı tarafa aktarabilmek. Burada aslında açı karşı açının amacı anlatandan çok dinleyenin tepkilerini de alabilmektir. Onun için aslında bu şekilde akıtıyoruz. Siz sadece çekerken diyalogda olan kişiyi çekmeyeceksiniz. Aynı zamanda dinleyen kişiyi de çekeceksiniz ki bu açı karşı açının bir amacı olsun. Genelde zaten bu tarz sahneler için kullanılır. Yani diyalog sahnelerinde açı karşı açı genelde kurulur. Yani görmeye alışık olduğumuz planlardan birisidir bu. Bir de bu açı karşı açıda en önemli şeylerden birisi de başta anlattığımız aks kuralıdır. Çünkü seyirciye bir tane yön bilgisi veriyoruz demiştik. Şu anda gördüğünüz gibi aslında biz çizgimizi çektik. Şu an durduğumuz yerin aslında bana göre siz sağında kalıyorsunuz ve bakış boşluklarımızı buna göre görüyorsunuz. Ama aksı biz bir anda atladığımız zaman aslında bakış boşlukları komple değişiyor. Yani şu anki gördüğünüz açıda benim sağ tarafımdan bakarken kamera bir anda değiştiği zaman sol taraftan bakmaya başlayacaksınız. Aslında bizim anlatmaya çalıştığımız şey buydu. Bu tarz açı karşı açılarda yön bilgisini doğru verebilmek için aks kuralına dikkat etmek gerekiyor. Yoksa dediğimiz gibi hem sıçrama etkisi olabilir hem de seyirci burada bir yanlış şey olduğunu anlar. Onun için aks atlarken de bilinçli bir şekilde atlamak lazım. Bu açı karşı açı kurarken özellikle aks kuralına da dikkat etmeye çalışın. Kısaca konumuzu bir toparlamak istiyorum. Bugün aslında neyi gördük? Planlara fiziksel olarak değil, yani
orta plan mı, yakın plan mı, genel plan mı gibi değil de daha çok planların işlevselliklerine göre inceledik. Ve aslında sahne içerisinde planların hepsinin aslında bir anlamı var ve bu işlevsel planlarla aslında onu sizlere göstermeye çalıştık. Yani aslında yapacağımız her hareketin aslında bir işlevselliği var ve bunu da bu tarz planlarla ortaya çıkartabiliyoruz. Konuya artık birazcık da anlam açısından bakıyoruz. Yani düz bir görüntü olarak değil, bu görüntüye nasıl bir anlam katabiliriz diye bakıyoruz ve bu tarz işlevsel planlarla da aslında bunu gerçekleştirmeye başlıyoruz. Aslında gitgide daha iyi bir kameraman olma yolunda ilerliyoruz. Tabii bunu profesyonellik boyutuna katmamız için daha çok bilgiler öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü hala sabit olarak çekimler yapıyoruz. İlerleyen konularda hareketli çekimler de yapmaya başlayacağız. Bugün işlevsel plan konularına değindik. Bir sonraki kameramanlık içeriklerimizde görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz de bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da belirtmek istediğiniz şeyler veya eklemek istediğiniz şeyler varsa yazmanızı bekliyoruz. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.